Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mini minnoş güzel bozuk para cüzdanını yapacağız. Bunu isterseniz bozuk para cüzdanı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz araba süsü olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten hediyelik olarak hediye edilebilecek çok güzel bir el emeği oldu. Altın günlerinizde sıra size geldiğinde gelen arkadaşlarınıza hediyelik olarak yapabilirsiniz. Ve bir günde gerçekten 5, 6, 10'a kadar yapılabilir. Bir saatte biten bir model. Hemen isterseniz başlayalım. Kullandığım malzemeleri şöyle pullar var. Şu boyutta. Boyutunu bilmiyorum. Açıklamaya aldığım adresi yazacağım muhakkak. 1 milimlik Molly'nin polyester makrome ipini kullanıyorum. Markayı istediğiniz tercih edebilirsiniz ama 1 milim olmak zorunda. Hem örerken hem de pulları kolaylıkla yapmak açısından. Şöyle misinam var klipsimi dikmek için. Ve istediğiniz renkte gold, gümüş, füme renkte klipsler var. Klipslerim 5 santim galiba. Hemen sizler için ölçeceğim emin olmak için. Şöyle kapatarak, en küçük boy olarak geçiyor bu. Öyle de bulabilirsiniz. Açıklamaya bırakacağım sayfadan kolaylıkla bulursunuz zaten. Görsel atarak 5 santimlik ve 3 milimlik tığ kullanıyorum. Şöyle misinayla dikeceğim. İstediğiniz iple dikebilirsiniz ama delikleri çok küçük olduğu için misinayla ya da dikiş ipliğiyle dikebilirsiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Çok kolay. Bir saatte hem örüp hem klipsini takabiliyorsunuz. Haydi bismillah başlayalım. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Daha sonra 8 tane sık iğne yapıyoruz. Burayı çok sıkı yapmayın. Daha sonra örerken zorlanırsınız. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 8. zincire atlıyorum. 7. zincirin tek lobuna sık iğne yapıyorum. Arkada kalan tek çizgilere sık iğne yapıyorum. Toplamda 7 tane sık iğnem olacak. Sıra sonuna kadar. O kadar kolay ki videoyu kesmeden yapacağım aşama aşama. Bazı noktalarda tekrara girdiğinde kesebilirim. 8. 7. sık iğneye de zincire de sık iğne yaptım. Toplamda 7 tane sık iğnem olacak. Her dönüşte bir zincir çekip dönüyoruz. İlk sık iğnenin tepesine tekrardan sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Şöyle sonuncuya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Her sıra sonunda bir zincir çekip döneceğiz. Bu arada tabanı yaparken size ufak hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Yine bir zincir çekip döndükten sonra şöyle sık iğne yapıyorum. Lütfen arkadaşlar, bu çok büyük bir emek içeren videolarım, çantalarım, yapımları, aşamaları gerçekten çok emek içeriyor. Lütfen sizler de emeğimi görmezden gelmeyin. Lütfen izledikten sonra ya da izlemeden önce bir beğeni atıp bir yorum atmak inanın çok zor değil. Bu emeğe karşılık olarak sizden tek istediğim beğeni ve yorum. Onun dışında ücretli hiçbir tarifimi satmadım bugüne kadar. Hep kolay ulaşılabilir olsun istedim. Herkes öğrebilsin istedim. Sizler de lütfen kanalıma destek olun. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Yine Instagram'da Nezcraft olarak aratarak bulabilirsiniz. Yine oradan da beğenilerle, yorumlarla bana destek olursanız çok mutlu edersiniz beni. Şimdi tabanımızı toplamda 10 sıra öreceğiz. Bu şekilde git gel yaparak örmeye devam ediyorum. Videoyu kesmeyeceğim. Sizler için tabanı birlikte yapalım.
Yapımı çok kolay da olsa inanın burada bu videoyu çekmek için 3 gündür bekliyorum ben. Sessiz bir ortam olsun, işte çocuklar okula gitsin gibi gibi, ya da onların uyumasını bekliyorum, gece çekiyorum. O zaman kısık konuşmak zorunda kalıyorum. Bazıları niye bu kadar kısık konuşuyorsun, biraz yüksek konuşsam falan, ama bizim hayatımızda var. Bunu çok göz ardı ediyorlar. Herkese saygı duyuyorum. Şöyle tekrar. Makrome ipiniz kalın olmayacak. 1 milim olacak. Yani bazı modellerde bazı kurallara uyulması gerekiyor. Kalın oldu mu hem sayıyı hem ölçüyü tutturamazsınız. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son bir sıram kaldı. Hemen onu da yapıyorum. On sıra ördükten sonra şöyle dikdörtgen bir minik bir taban elde ettim. Şimdi bu burada bakın, son battığım noktaya bir tane daha batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Burada 2 tane batmış oldum. Hemen bir sonrakine geliyorum. Hemen bir sonraki batmam gereken yer. Zaten delikler belli. Her bir sık iğne sırasında bir tane batarak ilerliyoruz. Atlama yapmayalım. Sayımız azalmasın. Son sık iğnem. Burayı tamamladım. Şu ipimi şöyle yere atacağım. Şimdi ilk tepedeki sık iğneye 2 tane batacağım. 1, 2. Her köşeye çift batıyorum bu arada. Daha sonra hemen bu tepedeki ilk başlangıç sık iğnem, sık örmeyin dediğim yer. Buraya her bir taneye bir tane sık iğne batıyorum. Burası biraz sık olunca zorluyor insanı. Sıra sonuna kadar artırma yapmıyorum. En sonda köşe noktada çift batacağım. Şöyle bir tane. Sonuncu sık iğnem dediğim. Şöyle sonuncu sık iğneme de bir tane battım. Bir daha batarak burayı çift yaptım. Daha sonra sırada gelen şu ipimi de yürüteceğim. Sırada gelen nokta zaten belli. Hemen oraya da bir tane battım. Bir sonraki batmam gereken yer zaten belli. Hiç zorlanmayacaksınız. Boşluklar sık iğnenin dönüş sırası oluyor. Oralara batıyoruz. Sonuncuya battım ve ilk sık iğnenin tepesine de çift batacağım. 1, 2. Şu nokta başlangıç noktamda, isterseniz oraya bir işaretleyici takabilirsiniz. Şimdi artırma sıram bitti. Her 4 köşeye çift batarak artırma yapmış oldum. Bir sırada hiç artırma yapmadan normal sık iğne öreceğim. Şu artık ipimi de başlangıç noktamda bırakacağım. Başlangıç noktamı unutmamak için. Bakın bu burada kaldı. Şimdi hiç artırma yapmadan bir sıra sık iğne gidiyoruz. Her bir tepeye sadece bir tane sık iğne. Artırma olmayacak.
Rengarenk yapılabilir. Sevdiklerinize özel günlerde, yılbaşında özellikle yapılıp hediye edilebilir. Bakın başlangıç noktasına geldim. Şimdi şöyle düzgün bir şekilde çeviriyorum. Bir saniye. Kusura bakmayın. Kızım geldi. Bölünmek zorunda kaldı video. Şimdi başlangıç sıramdayım. Hemen başlangıç noktasına sık iğne yaptım. Şimdi pullu sıraya geçiyoruz. 4 sıra pul yapacağız. Şöyle kahve pulumu aldım. Sıradaki sık iğneyi önce pulumu batacağım sık iğnenin üzerine koyup önce puluma sonra sık iğneye girdim. Daha sonra bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir tane boş sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir tane pullu sık iğne yapıyorum. Bir tane boş sık iğne. Bir tane pullu sık iğne. Bir tane boş sık iğne. Bir tane pullu. Sıra sonuna kadar bir pul bir sık iğne şeklinde ilerleyip geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın bir tane sık iğne yaptım. Son olarak bir tane pullu sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer pulun üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. İki pulun arasına bir tane pullu sık iğne yapıyorum. İlk başta biraz pulla uğraşmak zor gelecek ama sonra bir iki sıra yapın. O kadar basit geliyor ki artık eliniz alışıyor. Bakın pulun üstüne pul yapmıyoruz. İki pulun arasına denk geliyor. Sayımızı ben zaten öyle ayarladım. Hiç zorlanmayacaksınız. Şimdi bir sık iğne, bir pullu sık iğne. Pulun üstüne sık iğne, iki pulun arasına da pul. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidip geliyorum. Sıramın başına geldim. Bakın. Pullunun üstüne pulsuz yaptım. Şimdi iki pulun arasına pul yapıyorum. Yani zaten hiç sıra sonu sıra başı belli değil. Sıra sonu sıra başını ben işaretleyici takabilirsiniz bu noktaya. Ben içeride bıraktım. Şu ipten anlıyorum. Hiç sıra sonunu takip etmeden de bir pul bir sık iğne şeklinde giderseniz eşitlik olmuş olacak. Zaten sayıyı dediğim gibi sizin açınızdan kolay olsun diye ona göre ayarladım. Daha sonra bir tane arttırmam olacak. Tek sayı çünkü bu. Tek sayıda pullar eşit geliyor. Sık iğne kısmına geçtiğimde bir tane sık iğne atlayıp arttırıp sayıyı çiftleyeceğim. Şu an sayımız tek. 35 sayımız var. Yani 35 sık iğnem var. 36 yapacağım ama pullu sıram bittikten sonra. Bakın yanlış yaptım konuşacağım diye. Bura sık iğneydi. Bura pullu sık iğneydi. Evet. 4 sıra öreceğiz. Bunu ben 3. sıradayım. 4. sırayı da örüp öyle geleceğim. Yani 4 sıra pul örün. Daha sonra sık iğneye geçeceğiz. 3. sıradayım. 4'ü de örüp geliyorum. Tüm pullarımı döktüm. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bakıyorum. Son pullumu da ekliyorum. 4 sıra pulum olmuş oldu. Şimdi artık şuraya bir pul eklemeyeceğim sıraya artık şöyle 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 tamam. İlk yaptığım sık iğneye bir tane çift batacağım.
Bunu da klipsi takarken çift sayıya ihtiyacım var. Sağlı sollu ayırdığımda çift sayı olmak zorunda. 35'ti. 36 ilmeğim oldu. Siz de 36 ilmek yaparsanız, eksiğiniz varsa lütfen arttırarak tamamlayın. Sık iğnelerinizi sayın. 36 tane olsun. Artık pul koymuyorum. Toplamda 5 sıra sık iğne öreceğim. Şu şekilde başlangıç yerine kadar spiral şekilde döneceğim zaten. Başlangıç noktasına kadar 5 sıra sık iğne örelim. Daha sonra klipsi takmaya geçeceğiz. Ben hemen 5 sırayı örüp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. 5 sıra sık iğne ördüm. Bakın başlangıç noktasındayım. Başlangıç noktasında da hemen yanına bir tane ilmek kaydırma yapıp, makasımı bulamadım burada, şu şekilde ilmeğimi ipimden çıkardım ve iğneye geçirmeye çalışacağım. Makrome ipi çok çabuk sökülüyor, o yüzden çakmakla yakacağız. Evet. İlmek kaydırma yaptığımın hemen yanındaki sık iğneye giriyorum. Şu şekilde tekrar öne geliyorum. Şurada iyice sıkıştırdım. Bakın bir ilmek bu, bir ilmek de bu. Hemen arkaya gideceğim ve burada ipi yürütüp yakacağım. Sık iğnenin içinden ipi yürütüyorum. Makrome çok çabuk sökülür. O yüzden lütfen emin olun iyice yakıp yapıştırdığınızda. Tabii burada mesele geçirebilmekte. Geçmiyor. Şöyle adım adım geçireceğim. Daha kolay olacak. Allah. Aman yarabbim. İpim söküldü. Neyse önemli değil. Bunu burada yakacağım sökülmesin diye. Şöyle yapıştıracağım. Artık sökülmez. O yüzden işte çok önemli, makrome direkt sökülebilen bir ip. Gördüğünüz gibi böyle minik bir dikdörtgen tabanım var. Önce bu tabanımı şöyle düzeltiyorum elimle. Şu içteki ipimi de yaksam iyi olacak. Neredeydi ya? Bunu da böyle kesip bakıyoruz. Şimdi tabanımızı elimizde güzelce düzeltelim. Dikdörtgen bir tabanımız var. Evet, bu şekilde. Gold kullanacağım. Bakayım gold klipsim var mı? Var. Evet, klips 5 santimmiş bu arada. Anahtarlık cüzdan klipsi yazıyor. Böyle alabilirsiniz. Şimdi klipsim dikdörtgenin şöyle önüne gelecek. Yani dikdörtgen duruyor ya. Normalde böyle takmayın asla. O zaman çirkin duruyor. Denendi. Şöyle olacak. Şimdi bunun tam orta noktasını önce buluyoruz. 2 tane işaretleyicim yok. Şöyle işaretleyicim, çocuklu evde yaşamak hiçbir malzemeyi yerinde bulamamaktır. Şöyle şuraya takacağım tam köşeyi bulmak için. Bunu da buraya takacağım. Tam köşeyi ayarlamak için bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şu orta noktanın köşesi, şu orta noktanın da köşesi böyle.
Şöyle tam orta noktaya takalım. Daha sonra misinaya geçiyoruz. Benim böyle misinaya geçirebileceğim çok ince kıl iğne olarak geçen bir tane iğnem var. Ben takıdan kalan malzemelerim hala duruyor. Takı tasarımında kullanıyordum bunu bir dönem. Geçirmek zor ama geçiyor. 0,25 milimlikte misinayı kullanıyorum. Çift kat kullanacağım. Şöyle yaklaşık bir 40 santim aldım çift kat olarak. Bunun da dibine bir düğüm atacağım. Atamadım diyor. Kalın iplere alışmışız ya, ince iplerle çalışmak bana tuhaf geliyor. Şöyle tam orta noktayı bulmuştum. Unutmayalım, bunu böyle takacağız. Yani bu köşeler bu köşelere denk gelecek. Ben bu araya 4 tane sık iğne bırakıyorum. Şimdi şu şöyle kalsın. Önce ipimi şuradan bir sabitleyeceğim ipimi. Düğüm attığım yere bırakıyorum iç kısımda. Çünkü buraya tekrar bir düğüm atacağım. Şunu da şuradan içeri aldım. Daha sonra bunu düğümlüyorum 2 tane. Önemli olan bu eşitliği ayarlamak. Onun dışında dikmek çok zor değil. İğneniz eğer gerçekten küçük ve böyle, nasıl söyleyeyim, benim iğnem kolay kolay yani kırılamayacak esnek bir iğne, öyle söyleyeyim size. Yani çok zorlamadığınız sürece kırılmaz. Ben 6-7 tane diktim. Şimdi bu orta noktam, tamam mı? 1 2 3 4 ya da 1 2 3 4 de olarak ayarlayabiliriz. Hemen şöyle ortaya bakarak yapacağım. 1 2 3 4 olursa şuradan girebilirim. Kontrol ediyorum ya da şuradan. Şimdi klipsimi hemen alıyorum. Şunu da önce bir tane klipsten geçirip sonra çıkaracağım. Klipsimin, bakın, önce iğneyi içe alayım. Klipsimin ilk deliğinden giriyorum. Şu ipi biraz kesebiliriz. Takılacak gibi. Şimdi bakın, ilk şu nokta 1 2 3 4 olursa çok köşeye gider. Şundan arada 4 tane bırakıyorum. İçeriye giriyorum bu sık iğnenin tepesinden. İpimi olabildiğince sıkacağım, misinam gözükmesin diye. Aynı delikten tekrar gireceğim. Bunu başlangıçlarda hep yapıyorum. Çift batıyorum. Aynı deliğe tekrar girdim ve aynı sık iğneye tekrar girdim. Şimdi sadece alayım, odak olmasın. Şu şekilde yaptım. Aynı yerden 2 defa aynı işlemi yaptım. Ve ipimi olabildiğince sıktım. Yine de dikkatli olun. Misina kolay kolay kopmaz ama yine de dikkat etmekte fayda var. Şimdi ikinci klipsimin deliğinden girdim. Ve hemen yanındaki ikinci sık iğneye. Sayılarımız eşit, hiç merak etmeyin. Eğer arttırmayı da yaptıysanız. Klipsimin 14 tane deliği var ve 14 tane sık iğne ayarlandı. Bu sayılarla çalışırsanız pıt pıt dikeceksiniz. Hemen her birinden birer tane geçiyorum artık. Şöyle. Hemen sırada denk gelen sık iğne. Önce misinadan geçiyorum, sonra sık iğneden. Sıradaki sık iğneye geçtim. Lütfen çekiştirerek yapın. Misinanız esnek kalmasın. Çok çirkin bir görüntü olur. Aksi takdirde. Sıkıştırdım ve sırada denk gelen sık iğne, yani deliğin altına
denk gelen sık iğne. Çekiyorum. Sıradaki klipsin deliğinden girdim. Ve sıradaki sık iğneme girdim. Sıradaki klipsin batma noktası, sık iğnemin batma noktası. Pullu olduğu için ister istemez her yere takıla takıla gideceğiz. Buna yapacak hiçbir şey yok. Yine klips, yine altta sırada hiç sık iğne atlamıyorum. Her bir sık iğneye bir kere batıyorum. Her bir sık iğneye bir kere battığınızda denk gelecektir ve güzel olacaktır. Hani nereye battım derdimiz yok. Sıradaki klips ve sıradaki sık iğne. Çekiştirince bakın misinalar hemen yok oluyor. O yüzden olabildiğince çekiştirerek dikmenizi tavsiye ederim. Köşe noktasına kadar dikeyim ki aradaki boşluğun mantığını size anlatmak istiyorum. Ay, elime battı. Hay Allah. Çekim olmasaydı şimdiye bitirmiştim. Çekim olunca elimin açısından ister istemez kaydırıyorum. Şimdi sıradaki sık iğne. Aynı sık iğneye batmayın. Her bir klipse battığınızda yine bir sık iğneye geçin. Aynı yere batarsanız sayınız eşit olmaz ve ister istemez bir eğrilik söz konusu olur. Şimdi son klips deliğine battım. Son sık iğneye batıyorum. Ve olabildiğince bu noktada sıkıyorum ve tekrar sonuncu klips deliğine batacağım. Başlangıçları ve bitişleri çift yapıyorum. Çift batma yapıyorum. Sıkabildiğim kadar sıkıyorum ve tekrar sık iğneme, aynı battığım sık iğneye ama farklı bir sık iğneye gitmiyorum. Şimdi ne yaptık? 4 tane bırakacağız arada. Artık bununla işim yok benim. Sıradaki 4 taneyi bırakacağım artık. Şimdi bakın, bir sık iğneden girdim. İkinci sık iğneden arkaya geçtim. İpi karşıya yürütüyorum. Üçüncü sık iğne. Ve dördüncü sık iğneden de arkaya geçtim. 4 tane arada bırakmış oldum. Şimdi klipsimin deliğine batıyorum. Klipsimin deliğine battıktan sonra emin olmak için de sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. sık iğneye, yani buna batıyorum. Ve çekiştiriyorum. Yani sık iğneyi klipse denk gelecek şekilde çekiştiriyorum. Buna dediğim gibi tekrar batıyorum. Başlangıç noktası olduğu için daha sıkı olması adına battım. Ve tekrar aynı sık iğneden içeri gidiyorum. Sadece başlangıçta ve bitişte. Yine aynı şekilde bir klips, bir sık iğne. Bir klips ve bir sık iğne.
İsterseniz videoyu hiç kapatmayayım. Sizlerle birlikte yapalım. Bu aşamada artık hiç zorluk kalmadı. Çünkü 14 tane sık iğne ve klips deliğine batacağız. Geriye tam 4 tane sık iğnemiz kalacak. Ay şaka gibi ya. Şimdi sıradaki şu kayıyor bazen. Klipse sık iğnelerin denk gelmesi ister istemez. Boyut farkı olduğu için, klips daha minik olduğu için ördüğümüzden. Umarım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım hepiniz kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Atladığım bir nokta olursa affola. Sakın aynı sık iğneye batırmayın. Her defasında yeni klips deliği, yeni sık iğne. O zaman sayınız eşit gelmez. Bu defa benim sayım eşit gelmedi demeyin. Çünkü ben 36 sık iğne olduğunu, pulludan yukarı çıkarken 2 eksiğiniz bile varsa çift batı bilirsiniz dedim. Ona göre sayınızı ayarlamanız için söyledim. Yani eğer 34 sık iğneniz vardır, onu çifte çıkarabilirsiniz. Artık bununla da işim bitti. Son sık iğnem diyeyim. Yine bunu da çift batarak bitireceğim. Hemen kontrol. 1, 2, 3, 4. Bakın hiçbir eksiklik, hiçbir fazlalık yok. Ay. Şöyle sıkıyorum sonuncuyu. 3 tane gideyim. Ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi şu başlangıç misinama kadar gideceğim. Orada bir düğüm daha atıp yakacağım. Bakın tam oturdu. Hiçbir potluk, hiçbir açıklık olmadı. Bu kenarlarda bıraktığımız 4 sık iğne de kasma yapmasın kapatırken diye. Onu muhakkak bırakıyoruz. 3 ya da 4 tane ama 3'ü de denendi. Bence ideal olan 4 diye düşünüyorum ben. Tabii yine size kalmış bir durum. İlkini böyle yaparsınız. İkinciyi kendi kafanıza göre bir sayı belirleyip yapabilirsiniz. Çakmağım. Şunu şöyle bir yapıştırdıktan sonra bu misinayı dışarı çıkaracağım. Ay size göstermedim. Şöyle şuradan bir yerden çıkarabilirim. Dışarı çıkardıktan sonra görünmeyecek şekilde yürütmeye çalışıyorum. Tam şeyden çıkardım. Bunu içten de yapabilirsiniz ama iç alan çok dar olduğu için ben zorlanıyorum. Zaten gözükmeyecektir. Ve böylece klipsimiz hazır. Bence çok güzel oldu. Hadi bismillah. Önemli olan kapanırkenki duruşu benim için. Şöyle düzeltelim. İlk kapanış çünkü. Yamuk olacaktır. Sonra düzelte şöyle yapalım. Ama şahane oldu. Bence yaptığımın en güzeli oldu. Şimdi şöyle ben 4-5 tane çalıştım ama her defasında böyle yeni sayılar deneye çalıştım. Bunu farklı bir sayıyla çalıştım ve en güzelinin bu olacağını zaten düşünmüştüm ben. Şöyle kapatıyorum. Düzeltiyorum.
Zaten verdiğimiz formda kalacak. Düzeltelim. Harika olmadı mı? Şöyle düzeltiyorum elimle. Zaten bunun formunu bir kere verin. Sonra vitrinlik oluyor. Harika oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değerli beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Böyle mini bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Valla bir saatte 2 tane falan çok rahat yapılır. Video çekerken ki zorluklara bakmayın. Çünkü kamera altında kendi açımızdan yapmıyoruz. Videonun açısına göre yaptığımız için daha zor oluyor. Sizler böyle bir günde bir 10 tane çıkarırsınız diye düşünüyorum. Bu arada kimler bir günde kaç tane yaptı lütfen yorumda görmek istiyorum. Bakalım, çok merak ediyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.